Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda duyduğunuzda yok artık dedirtecek 10 karanlık çılgın Nazi projesini dinleyeceksiniz. Şüphesiz ki dünyanın en fanatik gruplarından biridir Naziler. Öyle fanatikler ki sırf görüşlerine uymadıkları için milyonlarca insanı öldürdüler. Ayrıca bu fanatiklikleri sayesinde şimdiye kadar görülmemiş derecede abartılı ve paranoyakça düşünme yollarıyla planlar yapan Naziler hakkında doğrudan çıldırmış oldukları düşünmemek olmaz. Benim de sizler için düzenlediğim bu liste Nazilerin hem düşmanları hem kendi halkları üzerindeki hakimiyetini içermektedir. Gelin yok artık dedirtecek 10 karanlık çılgın Nazi projesi neymiş öğrenelim. Nesli tükenmiş bir hayvan ırkını yeniden üretmek. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde Naziler nesli tükenmiş olan yaban öküzlerini yeniden hayata döndürme planlarına başladılar. Avrupa'da başıboş dolaşan yaban öküzlerini cesaret göstergesi olarak öldüren avcılar ödüllendirildi. Bu efsanevi statüsünden ötürü Nazilerin saf ırk politikalarına uygun bulundular. Zoolog Lutz ve Heinz Heck kardeşler bu hayvanları hayata döndürme çabalarından ötürü Naziler tarafından büyük destek aldılar. Genetik olarak mükemmel yaban öküzü ırkını elde etmek için seçici damızlık programları kullandılar. Fakat daha küçük ve daha az kaslı bir ırk elde edebildiler. Halk arasında sığır olarak bilinen bu hayvanların çoğu 2. Dünya Savaşı sırasında ölürken bir kısmı da Belçika hükümetinin korumasına alındı. 2009 yılında ise bulundukları yerden Devon, Amerika'ya gönderildiler. Kablolu TV'ler aracılığıyla ulusal yayın yaparak beyin yıkama planları. George Orwell'ın 1984 adlı distopik romanını bilenler için bu sistem hiç de yabancı gelmeyecektir. Naziler, televizyonu kendi fikirlerinin propagandası yapmak için kullanmayı hedeflediler. Walter Bloch'un bu konudaki tecrübelerini desteklediler. Bloch, Nuremberg'den Berlin'e kadar uzanan ve Nazi propagandalarını ülkenin çeşitli yerlerinde sürekli olarak yayınlayan ulusal bir kablolu televizyon sistemi kurmayı önerdi. Önerilen içerisinde planladıkları toplumun ideal yaşam tarzından katliamın görüntülerine kadar birçok yayın vardı. Lakin Almanların beklenmedik yenilgisi Nazilerin bu planlarını yerle bir etti. Noel'i kaldırmak. Her şeyi yok etmeye çalıştıkları gibi Noel kutlamalarını da ortadan kaldırmak isteyen Naziler ilk denemelerinde başarısız oldular. Aralarında birçok Hristiyanın bulunduğu Alman toplumundan Noel'i tamamen silemeyeceklerini anladıklarında ise B plan olarak kendi isteklerine göre şekillendirmeye çalıştılar. İsa ve Meryem ana figürlerini Aryan figürlerine çevirdiler. Noel ağaçlarını svastikiler ile süslemeye başladılar. Son olarak Adolf Hitler Mesih olarak kabul edilince işler çığırından çıkmıştı. Savaş Nazilerin aleyhine dönünce Noel de Nazilerin elinden kurtulmuş oldu tabii ki. Yahudileri Madagaskar'a gönderme planı. 1940 yılında Fransa üzerindeki zaferinden sonra Naziler Almanların yaşam alanını çaldıklarını düşündükleri için Avrupalı Yahudileri Madagaskar'a göndermeyi planladılar. Her ne kadar toplu katliamdan daha iyi bir plan gibi görülse de adada hastalıktan ve diğer dış etmenlerden ötürü zaten kendilerini öldürmeleri beklendiğinden problem çözülmüş olacaktı. Fakat bu planın uygulanması ve gerekli ekipmanın sağlanması için Almanların kısa süre içerisinde İngilizleri yenmesi gerekiyordu. Bunu başaramadıkları için Sovyet Rusya'nın işgalinden sonra Yahudileri Sibirya ve kutuplara sürgün etmeyi planladılar. Bunların hepsi süreç gerektirdiğinden en sonunda vazgeçip soykırıma başladılar. İdeal Aryan Kadını Programı. Yönetimde oldukları süreç içerisinde yaşam stilleri ve kalıtımlarının saf ırk olması için ellerinden geleni ardına koymayan Nazilerin bu planı tamamen kadınları içermekte. İdeal bir anne ve eş olmaları için 1,5 aylık eğitim programlarına alınan Alman kadınlara Heinrich Himmler ve Gertrude Scholz-Skilling yardımıyla mükemmel soy üretmeleri için dersler verildi. Dersleri geçenler sertifika ile ödüllendirildi. Fakat savaş sırasında sanayi
ve ev işlerini hepsiyle kadınlar ilgilenmeye başlayınca bu program unutuldu. Angora Projesi. Ankara tavşanı olarak bilinen bu tavşanlar da Naziler denilince akla gelenlerden. Henry Himmler'in komutasındaki toplama kamplarında mahkumlar tarafından bakılan tavşanların beslenmesi ve yaşama şartları mahkumlardan çok daha iyi durumdaydı. Öyle ki birçok mahkum açlıktan ve uygunsuz şartlardan toplama kampında ölürken tavşanların yemekleri eksik edilmiyordu. Bu tavşanların tüyleri Nazilerin askeri kıyafetlerinde kullandıkları için bakımları ön planda tutuluyordu. Hatta bazıları evcil hayvanları olarak besliyordu. Toplama kamplarındaki komutanlardan birinin açıklaması şu şekildeydi. Maussen'de en çok değer verilen canlılar Nazilerin evcil hayvan olarak baktıkları Ankara tavşanıydı. Askerlerine şeker kaplı uyuşturucular vermek. Almanların savaş süresince korkusuz ve atak tavırlarının az bilinen nedenlerinden birisi de Nazi askerlerinin birer uyuşturucu bağımlısı olmalarıydı. Pervitin adlı metamfetamin askerlerin daha uzun süre dinlenmeden savaşmalarını ve bütün riskleri almalarını sağlamıştır. Daha sonraları daha yenilebilir hale getirilmesi açısından şeker ve çikolata ile kaplanmıştır. 1944 yılında ise metamfetamin, kokain ve morfin karışımı DX adlı uyuşturucu ürettiler ve ilk olarak mahkumların üzerinde test ettiler. Testler sonucunda mahkumların fazlasıyla güçlenmeleri Nazilerin amaçlarına hizmet etmiştir. Müttefiklerinin işgaline karşın bu ilaçları askerlerinde kullanmak üzere seri üretime geçen Nazi topluluğu o sıralarda Hirapon adlı metamfetamin üzerinde çalışan Japonların kararlılığını hesaba katmamışlardı. Gizemcileri kullanmak. Bazı yüksek rütbeli Nazilerin gizem ile ne kadar içi dışlı olmalarının yanı sıra onları aralarına alacak ve orduda kullanacak kadar bu gizemlere ve bu gizemcilere inanıyorlardı. William Wolf, Ludwig Starnack ve Wilhelm Gutenberg, Naziler tarafından kullanılan önemli gizemciler arasında yer alıyorlar. William Wolf, bir astrolog olarak İtalya, diktatör Benito Mussolini'nin bulunmasını sağlamak amacıyla görevlendirilirken, Ludwig, Norveç sularında gizli görevde olan Alman savaş gemilerinin yerini belirlemede görevlendirilen bir fizikçiydi. Ama içlerinde en tehlikeli olan Gutenberg, toplum içerisinde ne kadar gizlenirse gizlensin, herhangi bir Yahudinin varlığını tespit etmekle görevlendirildi. Hatta zamanla Hitler tarafından ırk danışmanı olarak görevlendirildi. Dünyanın en büyük otelini tamamlamak. Bütün Nazi propagandası sadece zalimlik ve korku üzerine dayalı değildi. Karşılıklı fayda çerçevesinde topluluğu daha kolay kontrol edebileceklerinin farkında oldukları için güce karşılık eğlence programı ile Naziler Almanya, Baltık Denizi yakınlarındaki Otel Proya'yı inşa ederek dünya üzerindeki en büyük oteli inşa etmiş olmayı hedeflediler. 200 bin insanı ağırlamaya yetecek kadar genişlikte ve 4,5 kilometre uzunluğundaki bu otel, Almanya işçi sınıfı ile patronların bir arada çalışabilmesi için ortam yaratmak amacını da taşıyordu. Bütün faaliyet ve etkinlik alanlarının bulunduğu bu otel, 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi üzerine gerekli iş gücünün sağlanması amacıyla çalışanların silah üretim fabrikasına geçmesi sonucu tamamlanamadı. 2011'de restore edilerek gençlik pansiyonuna çevrilen otel, Nazilerle olan ilişkisi açısından çok fazla turist ve ziyaretçi çekiyor. 4. Hükümet. 1943 yılında Stalingrad'da Almanların yenilgisi üzerine ekonomistler ve sanayiciler savaş sonrası 4. hükümet için acil durum planı yapmanın gerekli olduğu konusunda hemfikir oldular. Strasbourg'da toplanan bu uzmanlar yeni hükümetin askeriyeden ziyade finansal konulara odaklanması gerektiğini ve yeniden ortaya çıkacakları ve ülkenin kontrolünü ele alacakları zamana kadar yeraltı Nazi Partisi'ne gerekli yatırım ve ödeneği sağlaması konusunda karara vardılar. Sanayiciler Almanya'nın mal varlığının yüklü bir kısmını Güney Afrika gibi tarafsız ve dostane ülkelere kaçırdılar. Savaştan sonra birçok Nazi lideri ölümle veya hapis cezaları ile cezalandırması işlerine oturdu tabii ki. Bugünlerde hala 4. hükümetin Almanya'da adı altında yaşadığı
ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu konusunda komplo teorileri var. Bu doğru olabilir mi? Neden olmasın? Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da burada sonuna geldik. Sizler bu çılgın projeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.